Merhaba arkadaşlar, Emco Elektronik'ten Dinçer Yılmaz. Bugünkü videomuzda sıcaklık kontrol cihazı ESM3710N cihazı ile ilgili bilgiler edineceğiz. Videonun altında zaman çizelgesi bulunacak. Oradan eğer sadece bir parametresiyle ilgileniyorsanız direkt orayı yönlenebileceksiniz. Zaman kaybolmaması açısından bunu hatırlatayım. Cihazımız Emco Elektronik'in en yaygın ürünlerinden biri. Bunun sebebi çok ekonomik olması, işini iyi yapması ve çok basit ayarlanabiliyor olmasından kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Öncelikle üzerindeki etiketi inceleyelim. Bir adet portundan 220 volt bağlantısı var. Farklı voltaj seçenekleri mevcut aynı cihazın. Cihazı sipariş verirken yine doğru voltajı seçtiğinden emin olunuz. Şu an benim kullanacağım direkt 220 volt şebeke beslemesine bağlanacak şekilde olan modeli. 24 volt, 110 volt seçenekleri de mevcut. Üzerinde sol taraftaki portta bir adet röle var. Açık kontak, kapalı kontak, ortak uç olmak üzere 16 amperlik bir rölemiz mevcut. Bir de sensör bağlantı ucu var 6 ve 7 numaralı klemenslerinde. Yine cihazı alırken PTC, NTC'li model veya termokupul modeli veya PT100, PT1000 girişli şeklinde belirtmeniz gerekiyor. Çünkü içerisinden bunun bir seçeneği yok. Alırken size uygun seçeneği seçerek satın almanız gerekiyor. İçinde parametre olarak değiştirilen çeşitler de var. Ancak bu o şekilde değil. Oldukça ekonomik olması sebebiyle böyle tercih edilmiş. Bir de üzerinde bir port var. Bu port vasıtasıyla hem program kopyalama hem de bir RS485 Modbus haberleşmesi yapmaya imkan veren bir seçenek de mevcut üzerinde. Cihazımızı hem soğutma hem de ısıtma amacıyla kullanabiliyoruz. Her iki modu da destekliyor. Isıtma yapacağımız zaman genellikle biliyorsunuz çıkışın rölesinde rezistans, soğutma işlemlerinde de bir kompresör bağlantısı olacak şekilde düşünülüyor biliyorsunuz. Açtığımızda ortam sıcaklığını gösteriyor. Şu an bulunduğum odanın sıcaklığı 21.3 santigrat. Eğer set butonuna basarsam istediğim sıcaklığı gösteriyor bize. Yani şu an bu odanın 37 derece olmasını istiyorum anlamına geliyor. Ve bakın burada ısıtıcı çalışıyor görünüyor. Yani röle şu an enerjili. Eğer bunu düşürürsem, oda sıcaklığının altına düşürürsem rezistansın kapandığını, yani rölenin kontağını açtığını göreceğiz. Evet. Bakıyoruz. Gördüğünüz gibi şu an set değerini değiştirmiş olduk. Odamızın sıcaklığı 20.9 derece. Set değerimiz 6.6 derece, yani ısıtmasına gerek yok anlamına geliyor. Yani o zaman set değerini ayarlamak oldukça basit gördüğünüz gibi. Şimdi normal oda sıcaklığını gösterirken set butonuna 10 saniye basılı tutarsak parametre ayarlarına girmiş olacağız. Size gerekli olan parametreler bu şekilde burada ok tuşlarıyla sıralanacak. 4 tane tuşumuz var. Arttırma, yukarı ok arttırma, aşağı ok eksiltme, parametre set değeri ve OK, yani enter veya onay butonumuz olacak. İlk parametremiz CF şeklinde çıktı. Santigrat Fahrenheit'in baş harfleri. Eğer bunu değiştirmek istersek, çok uzun konuştum galiba. Cihaz tekrar başa döndü. Tekrar basılı tutup parametre ayarlarına girmem gerekiyor. Girdim. Şu an santigrat olarak mı Fahrenheit olarak mı göstereyim diye soruyor. Şu an santigrat seçilmiş, üstünde görüyorsunuz. OK tuşuna bastığımda ilgili parametre 0 çıktı. Eğer bunu 1 yaparsam Fahrenheit olarak gösterecektir bana sıcaklığı. Ve onaylarsam tabii ki. Bakalım. Şimdi bakın Fahrenheit'e geçti. Ve sıcaklık artık Fahrenheit şeklinde gösterecek. Ama ülkemizde biliyorsunuz santigrat kullanıldığı için bunu pek kullanmıyoruz. Değiştirmek isteyeceğinizi düşünmüyorum. Hemen bekliyoruz şimdi. Açılacak, tekrar kapanacak. Belli bir süre sonra kendisi başlangıç moduna geçmiş oluyor. Evet, bakın Fahrenheit olarak şu an oda sıcaklığını gösteriyor. Bunu istemediğimiz için yine eski ayarına döndürüyorum. Evet, giriyoruz. Sıfıra çekiyoruz. Böylece artık santigrat gösterecek. İkinci parametremize geçelim. İkinci parametremiz PNT parametresi. Bu parametremiz sayılar ondalıklı gösterilsin mi gösterilmesin mi şeklinde.
Yani odamızın sıcaklığı 24,5 derece ise 24,5 göstermesini isteriz. Eğer bunu 0 alırsam 245 şeklinde gösterecektir. Yani virgülü koymayacaktır. O da yine istemeyeceğimiz bir durum muhtemelen. Dolayısıyla 1 yapıyoruz. Yani bir hane ondalık göster şeklinde seçiyoruz. Bir sonraki parametremize geçiyoruz. HST. Histerisiz parametresi. Arkadaşlar bu konuda çok takılan arkadaşımız var. Bu odamızın sıcaklığına ne kadar yaklaştığımızda röle devreye girsin veya çıksın parametresi. Şu an 1 derece işaretlenmiş. Şunu demek istiyoruz. Rezistanslarımız devreye girdi. 25 derece sete ayarladık odayı. 25'e geldi. Rezistanslar devreden çıktı. Tekrar ne zaman devreye girsin? 24'e düşünce 1 derece. Eğer bunu 2 derece yaparsak buradan, o zaman 23 dereceye düştüğünde oda sıcaklığı artık 23'te devreye girecek. 25'te tekrar devreden çıkacak şeklinde düşünebilirsiniz. Eğer bunu soğutma parametresinde değiştiriyorsak, ayarlıyorsak, o zaman ters çalışacaktır arkadaşlar. Örneğin oda sıcaklığı 15 derece istedik. 15'e gelince kompresör devreden çıkacak. Odanın sıcaklığı 17'ye yükselince tekrar devreye girecek şeklinde düşünebilirsiniz. Yani iki taraftan da yaklaşma yönü farklı. Sıcaklıkta farklı yönden yaklaşıyor. Görüyorsunuz, soğutma işleminde diğer yönden yaklaşıyor. Yine uzun konuştuk galiba. Yine parametre ekranından çıktık. Şimdi gelelim histerisizde geçtik. Bu histerisizle ilgili bir şey daha söyleyeyim arkadaşlar. Eğer bu değeri çok küçük ayarlarsanız rezistansımız veya kompresörümüz çok sık devreye girip çıkması gerekecek. Bu da röle kontaklarında zaman içerisinde aşınma, bozulmalara neden olabilir ya da cihazın bozulmasına neden olabilir kompresörün. Veya çok enerji tüketimine neden olabilir. Çünkü hep kalkışlar biliyorsunuz kompresörlerde yüksek akım çekiyor. Dolayısıyla eğer sizin için çok kritik bir değer değilse bu set değeri, birazcık toleranslı ayarlamanızda, birkaç derece toleranslı bırakmanızda fayda olabilir. Bir sonraki parametremize bakalım. Sıradaki sul parametresi. Bu set değerinin, S zaten baş harfi, en düşük değeri anlamına geliyor. Yani operatör ekrandan buna girdiğinde seti en düşük kaça alabilsin? Buradan sınırlandırabiliyoruz. Örneğin deriz ki bunu kullanan kişi girdiğinde set ayarlamaya 5 derecenin altında bir değer giremesin. Buradan bunu belirleyebiliriz. Bunu bu şekilde yaptığımızda artık 5 derecenin altında set değeri girilmeyecek. Bir sonraki parametreye geçiyorum. Setin en yüksek değeri set high. Burada da girilebilecek en yüksek değeri belirtiyoruz. Örneğin 80 derecenin üzerinde girilmesini istemiyorsak, bu bir fırınsa, kekler yanıyorsa, buradan 80 dereceyi ayarlarız. Operatör bunu kullanan kişi yanlışlıkla da olsa set değerini yüksek bir değere ayarlayamayacağı için bozulma gerçekleşmeyecek ya da tehlikeli bir durum ortaya çıkmayacaktır. Buradan da girilebilecek en yüksek set değerini ayarlamış oluyoruz. Yani operatörün girebileceği. Bir sonraki maddemiz offset değeri. Şimdi bu offset değeri yanlış ölçüm yapılıyorsa sistemimizde sensör tarafından, kablolarımız uzun olabilir, farklı sebeplerle olabilir. Buradan artı veya eksi yönünde bunu düzeltebiliriz. Örneğin odamızın sıcaklığı 25 derece fakat bizim cihazımız 26 derece gösteriyor bu cihazımız. O zaman bu değeri eksi 1 santigrat yapıyoruz. Böylece bu olumsuzluğu ortadan kaldırmış oluyoruz. Bunu terazideki dara gibi düşünebilirsiniz. Hani önce bir malzemenin darasını içine koyacağımız malzemeyi sonra koyuyoruz. Onun gibi değerlendirilebilir. Bir daha sete basayım, basamadım galiba. Dolayısıyla bu normalde 0 olması gerekiyor. Fakat hatalı bir ölçme varsa sensörden kaynaklı ya da sensör kablolarından kaynaklı, onu burada gideriyoruz şurada. Offset. Zaten baş harfleri offset'in içerisindeki harfler yer almış. Bir sonraki parametreye geçelim. En önemli parametresi bu galiba. Çalışma şekli. HCS, Heat, Cool Selection. Yani sıcaklık, soğuk çalışma, ısıtıcı veya soğutucu olarak çalışma modu. Eğer 0 seçersek sıcaklık, yani ısıtma modunda çalışıyor. 1 seçersek soğutma modunda
çalışmış oluyor. Bu önemli bir parametre. Bunu mutlaka ayarlamamız gerekiyor. Hangi amaçla kullanacaksak bu cihazı. Ve ayarladıktan sonra yine onay butonuna basıyoruz. Bir sonraki parametremize bakalım. Buf parametresi. Bu buzzer'ımız var arkadaşlar içerisinde bu cihazın. Buzzer'ımızı aktif etmek istiyor muyuz, istemiyor muyuz? Şöyle ki eğer buzzer aktifse herhangi bir alarm durumunda sensörümüz koptuğu durumda şey yapıyor. Alarm veriyor. Tekrar çıktık galiba, yine uzun konuştuk. Tekrar girelim setle. Gidiyorum buff'a. Buzzer off yani. Onayladım. Şu an bakıyorum. Buzzer'ım, pardon yanlış yere mi girdim acaba? Offset'e girmişiz yanlışlıkla. Buzzer'a gidelim. Evet, buzzer şurası. Buzzer 0, yani kullanmak istemiyorum. İçerisindeki buzzer ses çıkaran özelliğini kullanmak istemiyorum. 1 yaparsam buzzer'ı, yani içerisindeki uyarı sesini devreye alıyorum. Sensör koptuğunda veya başka bir alarm olduğunda gibi durumlarda buzzer bize bunu sesli olarak da bildirsin anlamında. Yazıyla zaten bildiriyor. Sesli de bildirsin mi anlamında bu özellik. Bir sonraki de pardon buzzer off. Buzzer on yapsaydık onu da gösterelim o zaman. Şurada sizde çıkabilir. Pardon yapamadık galiba. 1 yapıyoruz, onaylıyoruz. Buzzer on yaptığımızda bon seçeneği de çıkacaktır. Yani buzzer ne kadar süreyle enerjili kalsın. Yani 1 saniye mi 5 saniye mi ses çıkarsın gibi buradan onu seçebiliyoruz. Yine ben geriye dönüp buzzer off'u devre dışı bırakıyorum. Şu an buzzer kullanmak istemiyorum. Bir sonraki seçeneğimiz PRC. Haberleşme modu seçimi arkadaşlar. Arkasında bir RS485 bağlantı noktası vardı biliyorsunuz. Burada eğer bu 485 olmasını istiyorsak bu kısmın 1'e ayarlıyoruz. Eğer ProKey denilen bir modül ile buna program kopyalama yapmak istiyorsak burayı 0'a ayarlıyoruz. ProKey dediğimiz modülde parametreleri bir cihazda ayarladık. Fakat diğerlerini de ayarlamak istemiyoruz. Buradaki parametreleri tüm cihazlara kopyalamak için kullanılıyor. Yani 100 tane cihazınız var. 100'üne de aynı parametreleri girmek yerine kopyalama yolunu tercih edebiliyoruz. Bir sonraki modumuz SAT. Yani Slave ID, yani Slave kimliği, yani köle kimliği. Bunun bir master cihaza bağlayabiliyoruz arkadaşlar 485 üzerinden. Buna da bir kimlik numarası vermemiz gerekiyor. Bu cihaza 1 vermişiz, gördüğünüz gibi değiştirebiliyoruz. 247'ye kadar ID verebiliyoruz. Önemli olan burada birden fazla cihazı kullanıp hepsini haberleştireceksek bir başka cihazla hepsine farklı ID vermemiz gerekir. ID aynı olursa çakışma olur, haberleşmede sorun yaşarız. Slave ID'nin baş harfleri yine burası arkadaşlar. Sonra geliyoruz password. Pass zaten şifre anlamına geliyor. Eğer burada şifreye girip 0 haricinde 0 ile 9999 arası bir değer girersek böylece şifre koymuş oluyoruz cihaza. Parametrelerine bizden başka kimse erişemiyor. Bu işlem onun için, yani bozulmasın parametreleri veya ayarları diye. Şifreyi iptal etmek istersek yine 0 girerek şifreyi kaldırabiliyoruz. Arkadaşlar ayarlar bu şekilde. Bir tek burada farklı olan birkaç ayarımız var. Şöyle ısıtma moduna gidelim, onu da gösterelim. Böylece bir daha şey olmasın. Hani eksik kalmış olmasın. Şurada heater cooler selection vardı. Yani ısıtma soğutma seçiminde. Soğutmayı seçersek birkaç parametre devreye girecek arkadaşlar farklı olarak. Şöyle bir seçtim. Şu an soğutma oldu, gördüğünüz gibi kar şekli çıktı. Şimdi parametrelere bakalım. Birkaç parametre eklenmiş olması lazım buraya. 2 parametre eklenecek. Bu 2 parametrede kompresörün durup kalkma arasındaki süreyi burada belirleyebileceğiz. Bir de parametre kompresörün yine devreye girme aralıkları ile ilgili bir değer gireceğiz buraya. Bunun sebebi de şu: kompresörde çok sık devreye girip çıkmayı engellemek için herhangi bir sebeple. Onun dışında herhangi bir ayarı yok arkadaşlar. Bu cihazın kullanım PDF'ini de yine şemaları, bağlantı şeması, parametreleri videonun altındaki açıklamalar kısmına link olarak koyacağım. Silinirse eğer yorumlara ilk link olarak koyacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi zaman çizelgesini de yine koyacağım.
direkt hangi parametreye ulaşmak isterseniz kolaylıkla oraya ulaşabileceksiniz. Umarım bu anlatım sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda yine görüşmek üzere. Hoşça kalın.